Arbeloa açıkladı. Zabıta Bellingham ve Arda Güler'le ilgili yeni plan ne? Benfica Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'i. İtalya'da gündem Kenan Yıldız. Real Madrid ve Arda Güler'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Branko Mastantuono UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı ve bu tarihi an eşsiz bir imzalı koleksiyon kartı olarak satışa sunuldu. Evet, Mastantuono'nun da böyle bir anını Real Madrid paraya çevirmiş. Arda Güler henüz ilk Şampiyonlar Ligi golünü atamadı. Umarım Fenerbahçe taraftarlarının da çok çektiği Jose Mourinho'nun takımı Benfica'ya ilk Şampiyonlar Ligi golünü atar. Vinicius Junior sözleşme durumunun Nisan ayına kadar çözülmemesi halinde Real Madrid'i kulüpten ayrılacağı konusunda uyardı. Vinicius Junior Real Madrid'i uyarıyor arkadaşlar. Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser El Khelaifi'nin yıllık yaklaşık 30 milyon euro maaş talep ettiği söylenen Brezilyalı oyuncuyu transfer etme konusunda takıntılı olduğu bildiriliyor. Kaynak El Nacional. Katalan bölgesinin haber gazetesi arkadaşlar böyle bir haber çıkartmış. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Son dakika. John Elkan, Kenan Yıldız'ın 2030 yılına kadar geçerli yıllık 6 milyon maaşlı sözleşmesinin uzatılması için Komolli ile görüşmelere başlama izni verdi. Evet, 2030 diyorlar arkadaşlar ve 6 milyon euro diyorlar. Yani Vlao için 20 milyon aldığı yerde 6 milyonu zar zor veriyorlar bu çocuğa ve 2030 diyorlar arkadaşlar. 4 yıllık bir sözleşme olacak. Çok kötü. Ben Kenan için bunu kötü görüyorum arkadaşlar. Her zaman bir adım geride olacak Kenan Yıldız. Kenan Yıldız'ın Serie A'da kanat ve ofansif orta saha oyuncuları arasında lider olduğu istatistikler hepsinde bir numara. Gol ve asist, gol beklentisi, asist beklentisi, asist, şut pası, gol beklentisi, başarılı çalım, hücumda ikili mücadele kazanma, top sürerek ileri taşıma, başarılı hücum aksiyonları, ceza sahasında topla buluşma sayısı. Yani bu çocuğun pasaportu İtalyan olsaydı, ne bileyim bir İngiliz olsaydı şu an 200 milyon euro falan diyorlardı bu çocuğa ama değeri şu an 75 milyon euro civarı bir şey olması gerekiyor. Yani arkadaşlar coğrafya kaderdir diyelim. Yurt dışında büyüyüp yetişmiş olsa da pasaport böyle yapıyor. Bizler o yüzden hem Kenan Yıldız hem Arda Güler ve diğer Avrupa'da oynayan futbolcularımızın haberlerini yapmaya devam edeceğiz. Onlara destek olalım hep beraber. Sizlerin yorumlarıyla beraber, attığınız like'larla beraber arkadaşlar bu futbolcularımıza destek olacağız. Bu arada arkadaşlar sizlere 5000 abone olursak 2 forma bir de Esport Plus üyeliği vereceğiz demiştik. 5000 aboneye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiki hedefimiz 10.000 abone dostlar. Hala abone olmayanlar varsa abone olursa çok sevinirim. 10.000 abonede de farklı hediyeler sizlere vereceğiz dostlar. 5000 abonenin ödüllerini ilerleyen videolarda sizlere söyleyeceğim dostlar. Nasıl olacağını. Arteta için büyük maçlarda sıkıntı var. Manchester United'a Emirates'te kaybetti. Liverpool'u yenemedi. Manchester City'yi yenemedi. Chelsea'yi de yenemedi. Arsenal güzel gidiyordu ama arkadaşlar büyük maçları kazanamayan takımlar maalesef şampiyonluk ipini çekemiyor arkadaşlar. Arsenal yine yarı yolda kalacak gibi gözüküyor. Arteta bütün büyük maçları kaybetti. Bu arada arkadaşlar Arbeloa'nın Zabıta Bellingham ve Arda ile ilgili bir planı varmış. Ben Zabıta Bellingham. Yayını beğen. Yoksa jopumun tadına bakarsın. Onu sizlere söyleyeceğiz birazdan. Ondan da bahsedeceğiz. Monaco maçının muhtemel ilk 11'lerinde birazdan sizlere söyleyeceğim dostlar. Sergio Ramos Sevilla'yı 450 milyon euro karşılığında satın almak için kulübün hissedar grubuyla prensipte anlaştı. Sedana Ser diye bir haber sayfası sanırım. Bu arada dostlar videomuza like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Hype haklarınız bizler için çok değerli arkadaşlar. Daha çok keşfedilmemizi sağlıyor. 10.000 abone yolunda bu çok önemli arkadaşlar. Arda Güler'in Real Madrid amblemine basmamak için verdiği çaba, takımına o kadar çok saygı duyuyor ki çok kral hareket. Bunu söylemiştim, bazı arkadaşlar görmemiş. Tekrardan bu haberi yapıyorum dostlar. Keşke takımın da sana bu kadar saygı duysa, seni el üstünde tutsa. Arda Dinho olsaydı şu an bu da 200-300 milyon euroydu arkadaşlar. Ve sürekli ilk 11 oynuyordu. Son 2 sezonda La Liga'da 90 dakika başına en çok pozisyon yaratan oyuncular. 3.48 ile Isco, 3.24 ile Arda Güler, 3.20 ile Luka Modric, 3.12 ile Suso, 3.09 Alex Baena. Arda Güler 2. sırada arkadaşlar. Isco'nun hemen altında, her yerde zirveyi oynayan bir çocuk. Hak ettiği değeri inşallah görecek dostlar. Şu ana kadar La Liga'da Arda Güler'den daha fazla gol pozisyonu yaratan oyuncu yok. Al sana bir tane daha. Ya ne diyelim abi biz buna? Ya bu çocuğa biz ne diyelim? Şapka çıkartırız diyeceğim de bugün de şapka takmadım. Zabıtanın Yamal'ı tekmeledikten sonra Arda'ya sarılma şekli. Arda burada Yamal'ı çok sert pompalıyor. Sonra da Zabıta hemen geliyor. Kardeşim tamam rütbe atladın diyor Arda Güler'e. Ulan Zabıta her yerden çıkıyorum var ya. Ben Zabıta Bellingham. Arda Güler yine idmanda Maradona kesildi arkadaşlar. Ama bir türlü gol atamıyor. Arda Güler Benfica maçında gol atarsa bıyık mı bırakayım yoksa komple sakalımı keseyim? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Oh my God, bro.
Yapacağım lan. Evet, golleri de güzel atmış arkadaşlar. Bir plase. Hikmet Karaman Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda için tavsiyelerde bulundu. Neler söyledi arkadaşlar? Genelde bizim söylediğimiz şeyleri söyledi. Arsenal biraz daha onun oyun yapısına uygun dedi. Ama Real Madrid'de her şeyi yapmak zorundasınız. Sürekli pres yapmak zorundasınız. Çalım atmak zorundasınız. Geriye koşmak zorundasınız. Gol atmak zorundasınız dedi. Haklı mı? Haklı arkadaşlar. Ama Arda Güler bunu başarabilir mi? Başta ben olmak üzere hepiniz de sonuna kadar bence Arda'nın arkasındasınız. Real Madrid'de kalacak abi. Kalsın. Bir süre daha kalsın. Ben yine bir dönem gitmesini istiyordum ama bu dönem kalsın. Arbeloa ile bazı şeyler değişiyor arkadaşlar. Tabii ki de lobi ve çete işe el atmazsa. Milli futbolcumuz Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maçta 3 gol 11 asistle oynuyor. La Liga özelinde ısı haritası bu şekilde. Baba her yere alev aldırmış ya. Özellikle orta sahanın ve ceza sahası yayının o arasındaki bölgede ve kornerlerin olduğu yeri görüyor musunuz arkadaşlar? İşte ölümcül kornerler buralarda yanıyor baba. Evet, gelelim o habere. Arbeloa'nın zabıta ve Arda ile ilgili bir planı varmış. Arbeloa'nın Jude Bellingham ile yaptığı iyi çalışmaları vurguladı. Bellingham'ı sahada Arda Güler ile uyumlu hale getirmek istiyorlar. Jude artık daha mutlu. Aman paşam çok mutluymuş. Topa daha çok dokunuyor Mastantuono'ya. Rakip ceza sahasına daha yakın oynuyor. Zaten onun amacı rakip ceza sahasına daha yakın oynamak. O kadar yeteneği olmadığı halde. Daha az mesafe kat ediyor, çok önemli. Yani koşmuyor mu demek istiyorsunuz? Ve Xabi Alonso dönemine kıyasla daha verimli koşuyor. Ben çoğu maçta mesela Barcelona maçında görmedim. Atletico maçında görmedim. Neredeydi bu arkadaş? Baba, uyanık olun babacığım. Arda Güler'in bugünkü idmandan golleri arkadaşlar, ilk gol ve şu kontrol. Top class bir kontrol ve ters ayakla mis. Bu da bir önceki golüydü. Umarım artık yeter. Gol atla, sakalımı bıyığımı mı kesiyorum? Bıyık mı bırakıyorum? Saçımı mı aldırıyorum? Ne yapıyorum? Bir şeyler yaptıracağım ya. Real Madrid, Tchouaméni'nin kadroda olmadığı ilk maçını bu sezon kazanmış sadece. Real Madrid yetkilileri Antonio Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Carvajal ve Trent Alexander-Arnold'un sürekli olarak kadroda yer almamalarından özellikle endişe duyuyor arkadaşlar. Özledik ya, nerede oğlum bu adamlar? Yani inanılmaz, sadece şu ikisi oynuyor sürekli. Bir sürü defans oyuncusu var arkadaşlar ama yok. Real Madrid'de yok oğlu yok. Rea Cooker, Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız için sınırlarının olmadığını düşünüyor. Bu sezon 21 yaş altı en çok gol atan oyuncular Lamine Yamal 8 1. sırada. Kenan Yıldız 8 1. sırada. Nico Paz 8 1. sırada. Kenan Yıldız Yamal'la yarışıyor. İnanılmaz bir olay. Guardiola, Galatasaray maçında taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc Guehi olmayacak. Semenyo olmayacak. Rodri olmayacak. Nico Gonzalez olmayacak. Savinho ve Stones olmayacak. Liste uzun. O yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var demiş. Buradan Galatasaray'a da başarılar diliyoruz arkadaşlar. Çarşamba günü bütün maçlar çarşamba günü olacak ve saat 11'de olacak arkadaşlar. Biz tabii ki de Arda Güler ve Real Madrid maçını izleyeceğiz. Öncelik olarak sonra da diğer maçlara bakacağız dostlar. Benfica Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçından önce yayında olacağız ve maç sonu da yayında olacağız. Sizlere Arda Güler'le alakalı bir sürprizim var canlı yayında dostlar. Hepinizi bekliyorum. Real Madrid'in Benfica karşısındaki muhtemel 11'i de geldi. Vinicius, Mbappe, boştan Tuğunu, Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga tekrar sola gelmiş. Hüseyin, Asensio, Valverde ve Courtois. Evet, bu kadrodan kimleri çıkartır, kimleri alırdınız arkadaşlar? Ve yanlış olan pozisyonlarda yorumlar kısmına bir yazın. Kadroyu hep beraber yorumlar kısmında bir tartışalım sizlerle. David Beckham, Arsenal taraftarı olan oğlu Romero'ya gönderme yaptı. Lan oğlun da Arsenal'da olmaz Beckham be. Nasıl başaramadın ya? Bu arada arkadaşlar ne diyorsunuz? Aynı sezonun orijinal forması. Buldum, araştırdım, aldım. Lamine Yamal yine ilginç gol sevinçleri. Ronaldo'yu falan örnek alan gol sevinçleri yapıyordu. Büyük maçlarda olmayan, küçük maçlarda yıldızlaşan Lamine Yamal diyelim. Jose Mourinho konuşurken alarm çaldı. Statta panik, hadi çıkalım demiş. Of baba, espri ya, esprili babacım ya. Trent Alexander-Arnold Real Madrid'deki geleceği konusunda çok heyecanlıymış. Oyuncu kendi seviyesini kulübe ve taraftarlara göstermek istiyormuş. Ayrılacağına dair söylentilerde yalan demiş. Marcelo'nun oğlu Enzo Alves bugün Real Madrid ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Güzel bir haber. Çünkü çok yetenekli dedi bazı arkadaşlarımız canlı yayındayken ben. Bakalım belki de Arda Güler'le birlikte oynarlar, ne dersiniz? Geleceğin büyük yeteneği olarak görülen Enzo, Real Madrid'in uzun vadeli projesinin bir parçası olacak. Hayırlı olsun. Eder Militao'nun dönüşüne henüz yakın değiliz. İyileşme sürecinde daha çok yol kat etmesi gerekiyor. Abi bu adam görmeyeli yıl oldu ya. Arda bu sezon ilk 11'de yer alsa da yedek kulübesinden oyuna girse de tek bir maçı bile kaçırmayan tek oyuncu. Dokunulmaz, pırlanta,
Türk bayrağı ve milli yıldızımız Arda Güler. Bütün oyuncularımıza maşallah diyoruz arkadaşlar. Gelecekleri parlak olsun. Milli takımımızda da başarılı olsunlar. Bak milli takımda bazıları kendisini gösteremiyor. Lütfen bizi Dünya Kupası'na götürün abi. Sıkışıp kalan, açmak için kime başvuracağınızı bilmediğiniz o teneke kutu. Bu küçük iş için doğru kişiye sahibiz. Teneke kutu açıcısı Kaplumbağa Mbappe arkadaşlar. Böyle bir benzetmede bulunmuşlar. Tıkanan maçları, sıkışan maçları açan oyuncu kilit oyuncu olarak görmüşler. Tabii bu kilidin bir de anahtarı var arkadaşlar. O da Arda Güler. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutma. Bu video like attıktan sonra hype haklarını kullanmayı da unutma. Katıl alıp süper teşekkür göndererek bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.